Ben plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Doktor Barış Çin. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden ihtisasımı aldım. Daha sonra çeşitli hastanelerde, devlet hastanelerinde çalıştıktan sonra kendi muayenehanemi açtım ve burada hizmet veriyorum artık. Bizim alanımız gerçekten de çok geniş. İşte mikro cerrahisi, estetik cerrahisi, yanık tedavisi bir sürü alanda aslında hizmet verebiliyoruz ama daha çok estetik cerrahi alanında çalışıyoruz son zamanlarda. Tabii bunun da bir sürü çeşitli dalları var. Rinoplasti yani burun ameliyatları, meme ameliyatları, vücut şekillendirme ameliyatları gibi çeşitli dalları var. Ben özellikle meme ameliyatları ve liposuction ve yağ enjeksiyonu dediğimiz işte vücut şekillendirme yönelik ameliyatlar üzerinde daha çok çalışıyorum. Ama tabii ki de burun ameliyatıdır, işte kulak ameliyatlarıdır, kepçe kulak ameliyatları. Hani bunlar da işimizin olmazsa olmazları. Meme ameliyatlarında yapılan birkaç işlem var. Bir tanesi büyütme ameliyatı, bir tanesi küçültme ameliyatı, bir tanesi dikleştirme ameliyatı, diğeri de erkekler için yapılan jinekomasti ameliyatı ama bu da aslında bir küçültme ameliyatı düşündüğümüz zaman. Meme büyütmek için özellikle protez silikon implantlarla meme büyütme ameliyatı en popüler olan yöntem. Bunun dışında tabii başka yöntemler de var, yağ enjeksiyonu gibi. Genellikle genç hastalar çok tercih ediyor bu ameliyatı. Çok kısa bir süren bir ameliyat zaten. Yaklaşık bir 45 dakika içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. Hastanede bir gece yatışımız oluyor. Daha sonra da bir hafta 10 gün kadar bir takip süremiz oluyor. Morlukları geçene kadar. Ondan sonra normal sosyal hayatına hastalarımız dönebiliyorlar. Bunun haricinde meme küçültme ameliyatları yapıyoruz. Bunu özellikle daha önce doğum yapmış, iri memesi olan, kilo alıp vermiş hastalarımızda daha çok yapmamız gerekebiliyor. Bu hastaları da yine aynı şekilde genel anestezi altında bir gece hastanede yatacak şekilde ameliyatını yapıp daha sonrasında da nekaat döneminde pansumanlarını yapıp yaklaşık bir 10-15 gün kadar takip edip ondan sonra normal sosyal hayatına dönebileceği şekilde uğurlayabiliyoruz. Bu şekilde bize özellikle yurt dışından başvuran hastalarımız oluyor. Bu hastalarımız bizimle irtibat kurdukları zaman onları bir gün öncesinden gerekli tahlillerini, tetkiklerini gerçekleştirip hastayla ne istediğiyle ilgili, bizim ne verebileceğimizle ilgili detaylıca konuşup sonucun nasıl olacağıyla ilgili gerçekçi bir şekilde beklentilerini gerçekleştirebilir miyiz, neyi yapabiliriz, neyi yapamayız bunları güzelce aramızda konuşup anlaşıp daha sonra da ameliyatımızı planlıyoruz. Meme ameliyatlarıyla alakalı genellikle ameliyattan sonraki ilk 1-2 gün ağrı çok oluyor. Bu dönemde de biz zaten gerekli ağrı kesicileri veriyoruz. Yani tamamen kontrolümüz altında oluyor. Açıkçası ameliyat olan hastalarımızla konuştuğumuz zaman bu hastaların büyük bir çoğunluğu yani benim korktuğum kadar büyük ağrı olmadı diye bize söylüyorlar. Hatta bu hastalara özellikle diren dediğimiz bu drenaj yani içerideki kanları ve serumu çeken küçük hortumlar oluyor. Bu hortumları çekerken çok fazla canının acıyacağı, çok kötü olduğu, hatta bu direnlerin konulmama ihtimali var mı gibi sorular soran hastalarımız oluyor. Ama onda da yine drenajı çektikten sonra hastalara ben hep sorarım hani çok ağrınız oldu mu, çok canınız acıdı mı diye. Genellikle hani %90 oranında çok hani öyle bir hani bekledikleri kadar bir acı olmadığını, bu kadar hani korkmalarına değmediğini ifade ediyorlar daha çok. Hastalarımızı biz ameliyat ettikten sonra eğer sadece meme ameliyatı yaptıysak yaklaşık bir hafta kadar, eğer kombine bir ameliyat yaptıysak yani meme ameliyatıyla birlikte işte karın germe, uyluk germe veya işte liposuction, yağ enjeksiyonu gibi ekstra işlemler yaptıysak eğer biraz daha uzun böyle bir 10 gün kadar, 12 gün kadar Türkiye'de takip ediyoruz. Eğer her şey yolundaysa, herhangi bir enfeksiyon bulgusu yoksa, herhangi bir dikişlerinde bir açılma, bir sıkıntı yoksa, her şey yolunda gidiyorsa, hastamızın ağrıları kontrol altındaysa, her şey güzel bir şekilde ilerlerse daha sonra da hastamızı ülkesine yolcu edebiliyoruz. Tabii uçakla yolculuk yapabiliyorlar bir 10 gün geçtikten sonra artık hani dikişlerle ilgili çok fazla bir risk beklemiyoruz o kadar süreden sonra. Şimdi kombine ameliyatlar yaparken özellikle birbirine yakın bölgelerin ameliyatlarında ameliyatlar birbirlerini etkileyebildikleri için çok fazla önermiyoruz. Özellikle birden fazla işlem yaptıracak hastalarımız olursa bunu parça parça bölmeyi tercih ediyoruz. Tabi burada hastamızın bize tekrar ulaşabilmesi, iş yerinden izin alabilmesi gibi bir sürü faktörler de etkili. Mesela meme ameliyatıyla uyluk ameliyatını bir seansta yapıp karınla kol ameliyatını başka bir seansta yapmak gibi böyle değişik kombinasyonlar yapabiliyoruz.
Ama tabii ki bazı hastalarımızın buna imkanı olmuyor. Yani yıl bir kere izin alabilecek oluyorlar ya da yurt dışından çok uzaktan gelip işte bir daha gelme şansı çok olmayabiliyor. Böyle durumlarda bazen biraz daha esneyebiliyoruz. Yani biraz daha hani kombine ameliyat yapmayı tercih edebiliyoruz. Ama tabii ki ne kadar fazla ameliyat yapılırsa aynı seansta yapılacak olan her işlemin hani verimliliğinde bir düşüş yaşanacaktır. O yüzden ideal olan tek bir şekilde bunları gerçekleştirmek diyebilirim. Meme büyütme ameliyatında da, küçültme ameliyatında da o hacim kazandırıcı ya da hacim azaltıcı etkisini aslında direkt görmek mümkün. Ama tabii ki bu son şekli olmuyor. İlk başta bütün ameliyatlardan sonra ilk 2 gün, 3 gün bir şişme ve ödemlenme dönemi oluyor. Daha sonrasında da bu ödemler haftalar içerisinde yavaş yavaş azalıyor. Eğer siz de vücudunuzda herhangi bir alandan bir rahatsızlık duyuyorsanız veya dışarıdan aldığınız eleştiriyle alakalı olarak hani ne yapabilirim, neyi düzeltebilirim, neyi farklı olabilir diye bir düşünceniz varsa lütfen en yakın plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahından randevu oluşturun. Hekiminize şikayetlerinizi anlatın. O size ne yapabileceğini anlatsın ve böylece daha mutlu bir geleceğe imza atabilirsiniz. Sizlere sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.